Azerbaycan ülkesine hoş geldiniz. Türk ve İslam devletleri arasında ilk laik ve cumhuriyet kabul eden devlet Azerbaycan'dır. Biz Azerbaycan'ı bilmiyoruz ama onlar bizi çok iyi biliyor. Şu ana kadar Bakü'de yediğim en keyifli şeylerden biri bu oldu. Peki Azerbaycan Türkleri mutlu mu? Azerbaycan ismi, Bakü ismi nereden geliyor? Ülkedeki okur yazar oranlığı %99.5. Dünyadaki su üstü açık deniz platformu ilk burada kurulmuş. Gözünüz kapalı Azerbaycan'a gelebilirsiniz. Buraya geldiğinizde hiçbir Azerbaycan Türk'üne Azeri demeyin. Bu ülkede yasaklar neler? Türkiye'nin 1/10 kadar olan bu ülkenin günümüzde gayri safi milli hasılası 100 milyar dolar. Dünya genelinde toplamda 70 milyondan fazla Azerbaycan halkının insanları bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türklerden sonra en büyük ikinci Türk topluluğu. Sizlere iyi seyirler. Bana da sıcak bir Bakü gününde keyif alarak bir gün geçireceğim bir bölüm olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, dünya turumun Azerbaycan ayağında yeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda Bakü'nün içeri şehir bölgesinden, yani eski şehir merkezinden sesleniyorum. Bugün sizlere 10 milyon nüfuslu bu güzel ülkenin tarihini, ekonomisini gezerken bir yandan anlatacağım. Hem gördüklerimi aktaracağım hem okuduklarımı. Hatırlarsanız bu ülkeye gelirken size demiştim ki önce birkaç bölümde ülkeyi anlayayım, okuyayım, araştırayım, insanlarla sohbet edeyim. Sonra derin kısmına gireceğiz demiştim. İşte bu bölümde sizlere Azerbaycan'la ilgili bildiklerimin hepsini tek bölümde anlatacağım. Sizler ekranlarınızın başında böyle yayılın, keyfinizi çıkarın. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız bana da sıcak bir Bakü gününde birazcık terleyerek de olsa keyif alarak bir gün geçireceğim bir bölüm olsun. Sizlere iyi seyirler. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının katkılarıyla başlıyor. 10 milyon nüfuslu ülkenin başkentinde 3 milyon kişi yaşıyor. Türkiye'nin yaklaşık olarak 1/10 araziye sahipler. Son yıllarda özellikle Karabağ'ın da alınmasıyla beraber arazileri genişledi. Tabii ki hemen bunlara başlamayacağım. Önce bir yemek yemek istiyorum, enerji almak istiyorum. Ülke çok kadim bir coğrafya. 7. yüzyıldan beri ayakta kalan bir dünya, böyle merkezinde bulunduğumuz yerde yapılar var. Bunları zaten önceki bölümlerde anlatmıştım. Gezilecek Bakü'de bile 2-3 gün en az ayırmalısınız. Ama bununla beraber şehri gezerken de ülkeyi gezerken bilmeniz gereken detaylara bahsetmezsek puzzle'ın parçaları eksik kalır tabii ki. Ve ben şu an çok aç olduğum için size ilk günlerde söylediğim o 4-5 restorandan birini daha deneyimlemeye gidiyorum. Çünkü buraya gelip tek bir restorana gidersem, 2 restorana gidersem eksik kalacaktı. Hatta bu videonun sonuna kadar izleyin. Akşam da en iyi restoranına götüreceğim sizi. Orayı da görürsünüz. Yine video başlamadan videoyu durdurup beğenip yorum yazarsanız sevinirim. Algoritma bu şekilde çalışıyor ve sizlerin önüne bu videolarımızı düşürüyor. Beni desteklemiş olursunuz. Ücretsiz yapılan bir şey bu. Hadi önce bir enerjimizi alalım, sonra Azerbaycan'a doyalım. Hava 40 derece var. Burada yaz aylarının artık sonuna doğru gelirken etkinlikler, festivaller, konserler yapıyorlar ve şu anda bugün ilk defa görüyorum, bir sahne kurmuşlar. Bugün akşam muhtemelen burada bir konser olacak. Burası içeri şehir dedikleri kentin eski tarihi merkezi. Burayı göstermiştim. Çoğu restoran, güzel restoranlar da buraya yakın. Ondan yine Uber'e atladım. Daha doğrusu Bolt'a ve 10 dakikalık yolculuk için sadece $2 ödedim. Bir kere daha vurgulayacağım. Instagram'dan takip edin. Anlık orada paylaşıyorum. Bir dünya Reels ve Story paylaştım. İnsanlar inanamıyor $2 bu ulaşımın sağlandığına. Gerçekten son yıllarda dünyada kullandığım taksi, Uber, Bolt ne derseniz en uygunu Azerbaycan'daydı. İnanılmaz bir şekilde şaşırıyorsunuz. Bizim hiç alışık olmadığımız şeyler mesela. Akşam burası tıklım tıklım oluyor. Bakın ilk defa gündüz öğlen sıcağında gösteriyorum. Biraz hareket var ama öyle bir kalabalık yok. Böyle insanlar şurada nargilelerini içiyor, çaylarını içip keyif yapıyorlar. Şurası da işte kentin etrafını sarmalayan surlardı. Bunu göstermiştim. Benim gideceğim restoran da şurada. Çok övmüşler orayı. Bakalım dedikleri kadar var mı? Kaynana kaynana dediniz. Beni bir şekilde kaynanaya getirdiniz. Girelim bakalım. Baksana sıraya. Oo, hadi bakalım yer bulabileceğiz mi? Çok kalabalık.
Normalde hayatta sıra beklemem. Çok övüldüğü için sıra bekliyorum. Umarım değer. Önümde 8 masa var sıra bekleyen. Yarım saat sürecekmiş. Abi yemekleri çok güzel olabilir ama inanılmaz kalabalık ve kaos. Böyle ortamları sevmiyorum. Para verip bir de sıra bekleyip bir de yemek sırası bekleyemeyeceğim. Gelirseniz sakin olursanız eğer içerseniz siz hakkınızı kullanın. Daha başka alternatif var. Ben sizi oraya götüreceğim ve yolda bir şey dikkatimi çekti. Bu onların arkadaşlar şapkaları işte. Bayağı saçları ve başı sıcak tutuyormuş. Birçok yerde görebiliyorsunuz. Her yerde halı da satıyorlar. Önceki bölümde anlatmıştım halı müzesinde. Oradan halının ne kadar değerli olduğunu görebilirsiniz. Çok açım. Bir karnımı doyurayım. Ondan sonra çok güzel anlatacağım hepsini. İkinci alternatife götüreceğim sizi. Böylece diğer bütün restoranlarda görüyor oluyorsunuz. Hani bir gün buraya gelirseniz birden çok restoran olduğunu, ki ben bunların hepsini detaylıca açıklamaya yazarım. Oradan bakarsınız. Rahat rahat gezin. Sıra beklemeyin. Eskişehir'den çıktığınızda yine burada da çok güzel bak binalar var. Şurası Suriçi bölgesi. Old Town, yani o Eskişehir merkeziydi. Buradan da bir başka restorana, Turkova meydanına doğru gidiyorum. Nergiz ya da Dolma diye bir restoran var. İkisinden birini seçeceğim. Onlar da çok iyiymiş. Onu da çok önermişsiniz Instagram'da. Buradaki çoğu restoran, iyi restoranlar, eski restoranlar böyle hep yerin altında. Bu da onlardan biri, Dolma. Heh, bak ne güzel, sakin sakin, serin serin. Kapıda karşılayan da var, mis. Merhaba. Merhaba. Bir kişi olacağım. Bir kişi. Aha. Buyurun. Oh bak ne güzel. Merhaba, bir kişi. Teşekkürler. Böyle sıcacık tandırda ekmek yapıyorlar. Çok güzel. Buna da 3 kız dolması mı, 3 farklı dolma mı ne diyorlar. Bu da çok ünlü bir yemekleri. Ben de ilk defa yiyeceğim. Aslında biber, domates ve patlıcandan yapılan bir dolma. Hatta şu bir tanesi, bak göstereyim. Bildiğiniz bize karnıyarık mıydı? Onun gibi. İçine doldurmuş kıymayla. Ama güzel olacağına eminim ya, merak ettim. Çok güzel. Ya bunun fiyatı 12 manat. 1 dolar da 1.7 manat. Yaklaşık olarak 7-8 dolar. Ama asıl az sonra bir şey gelecek, ona çok şaşırıyorum. Bu dolmayı çok güzel yapıyorlar ya. Evde yapılmış gibi. Helal olsun. Çok beğendim. Geldiğimden beri ilk defa kuzu pirzola yiyorum. Baktım ki gittiğim bütün restoranlarda böyle kuzu pirzola, böyle kafes gibi bir şey gibi yapıyorlar. Dikkatimi çekti. Dedim gelmişken deneyimleyelim. Normalde şah pilavı deneyecektim ama o çok büyük bir porsiyon. Yaklaşık olarak 18 dolar falan ödüyorsunuz genelde de. Bir de onu tek başıma bitiremem. 1 kilo civarında oluyor. İsraf olur. Küçük bir yerde bulursam bir küçük porsiyon en azından alırım. Kuzularını çok övüyorlar. Çünkü çok 8-10 kiloya gelince kesiyorlarmış. Bunun da fiyatı 15 manat. Afiyet olsun. Şimdi enerjiyi alıyorum. Birazdan başlıyoruz. Yemeği yedim. Yaklaşık 45-50 manat bir para ödedim. Karnım doydu. Gayet de lezzetliydi. Böyle daha bir dünyada restoran var. Akşam da asıl buranın en ünlüsüne rezervasyon yaptırdım. İnşallah onu gösteririm. Şimdi sokaklara dolaşmayacağız bu bölümde. Azerbaycan son 100 yılda neler yaşadı? Günümüzün gaz ve petrol ülkesi nasıl gelişti? Bu ülkede yasaklar neler? Serbest olan şeyler neler? Eğitim sistemi, sağlık sistemi nasıl? İşte bunların hepsinin özetini şimdi serin bir yer bulup sizlere anlatacağım. Azerbaycan ülkesine hoş geldiniz. 10 milyon kişinin yaşadığı 80 bin kilometrekarelik bu coğrafyada günümüzde başkent Bakü'de 3 milyon kişi yaşıyor. Peki Azerbaycan ismi, Bakü ismi nereden geliyor? Hepsinin temelleri Fars arkadaşlar. Farsçadan geliyor ve İran etkisinde kalıyor bu coğrafya. Özellikle isim anlamında. Azer isminin kökeni de işte ateşler ülkesi, ateşler diyarı anlamına geliyor. Hatta size gösterdiğim o 3 tane gökdelen vardı ya, alev kuleleri diye. İşte onun da hikayesi zaten bu ülkeyi sembolize ettiği için. Ama temelinde İslamiyet'ten önceki inanç olan Zerdüştlük var. Zerdüştlük inancında da ateş kutsal. Tapmıyorlar ve dünyada ateşin kutsal olarak inanıldığı bu Zerdüştlük dininde 3 tane ülke var. Azerbaycan, İran, göstermiştim yerinde, ve Hindistan. Hatta burada Zerdüştlerin gittiği tapınaklar da var ama oraya gitmeyeceğim. Çok dışarıda olmasa da. En azından isminin ve alev hikayesinin, ateş hikayesinin buradan geldiğini bilin diye söylüyorum. Türkiye'nin 1/10 kadar olan bu ülkenin günümüzde gayri safi milli hasılası 100 milyar dolar. Gaz ve petrolün Hazar Denizi'nden fışkırdığı bu coğrafya aslında dünyanın en zengin yerlerinden bir tanesi.
Ama ben size zenginliğinin yanında bu ülkenin başardığı başka şeylerden örnek vereceğim. Mesela cumhuriyet, demokrasi, insan hakları gibi. Ama onu birazdan söyleyeceğim. Önce bir haritadan ülkeyi tanıyalım. Ülkenin sınırlarında Gürcistan, Rusya, Ermenistan, İran ve Türkiye var. Nahçıvan özerk bölgesi de yine Azerbaycan ülkesinin ama buradan direkt oraya karayolu yok diye biliyorum. Teyyareyle gidiliyormuş, uçakla ya da İran üzerinden gidebiliyor musunuz? Sınırlarda da sorun bazen olabildiği için açık kapalı olabiliyor. Son zamanlarda Karabağ'da alındığı için artık bunların hepsine gidebiliyorsunuz. Özellikle doğa turizmi için harika yerlermiş. Buralar henüz gitmedim, bilmiyorum. Peki ben bunları neden size anlattım? Çünkü burası yıllarca Sovyetler hakimiyeti altında kaldığı için özellikle 70 yıl boyunca gazından ve petrolünden dolayı ne yazık ki sömürülmüş bir coğrafya. Ve ben şu anda ülkenin başkenti Bakü'de bulunuyorum ve burası dünyanın en alçak deniz seviyesinden başkenti, 25 metre yaklaşık olarak. Hazar Denizi ise aslında dünyanın en büyük gölü. Ve bu gölün içerisinde dünyanın en büyük petrol ve gaz rezervleri bulunuyor. Bu kadar zengin ve kadim bir coğrafyada aslında 10 milyon kişi yaşıyor diyorum ya. Dünya genelinde toplamda 70 milyondan fazla Azerbaycan halkının insanları bulunuyor ve 30 milyondan fazlası özellikle İran'da Tebriz bölgesinde yaşıyorlar. 10 milyon civarı burada ve diğer kalan kısımları da dünyanın dört bir yanındalar. Azerbaycan'la ilgili son 20 yılda çok büyük atılımlar yapıldı. Son yıllarda Formula 1, 2011 yılında Eurovision'u kazanmaları ve şu anda özellikle Çinli ve Hintlilerin inanılmaz bir akınıyla turizmle buluşmaya başladılar. Çünkü fark ettiler ki petrol ve gaz bir gün bitecek. Peki biz ne yapacağız? Keza Körfez ülkeleri gibi. Ama bunu yapabilmeleri için para lazımdı, yani finansman. Bunda da neyi kullandılar? Petrol ve gazı. Peki petrol ve gazı kullanırken 70 sene boyunca bu kadar Sovyetlerin yönetiminde olan ülkenin başardığı daha önemli ne vardı sizce? Dünyanın ilk cumhuriyeti kabul eden laik devleti olmaları. 1918 yılında Türk ve İslam devletleri arasında ilk laik ve cumhuriyeti kabul eden devlet Azerbaycan'dır. Hatta öyle ki cumhuriyeti kabul ettikten sonra ülke olarak ilk kabul eden ülke de Türkiye'dir. Burada laik ve cumhuriyeti benimsemiş devleti kurduktan sonra ne yazık ki bir yıl kalabiliyor ayakta ve darbeyle yıkılıyor. Akabinde Ruslar 1991'de Sovyetler yıkılana kadar buraya hükmediyorlar. Aslında sadece buraya değil, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerin tamamı Sovyetler kontrolünde oluyor. Zaten 91'de yıkılırken Ermenistan, Azerbaycan topraklarına ait olan Karabağ gibi yerleri işgal ettiği için günümüze kadar hatırlarsanız daha yeni alındı Karabağ bölgesi. Orayı istila ediyor. Zaten sorunların en büyük temel başladığı yerde Sovyetlerin dağılmasından itibaren oluşmaya başlıyor. Altay halkları Türk boyundan gelen Azerbaycanlılar Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türklerden sonra en büyük ikinci Türk topluluğu. Ama biraz daha tarihi geriye sardığımızda burası dedim ya Zerdüştlük dininin aslında başlangıç olarak kabul edildiği İslamiyet'ten önce bir coğrafyayken akabinde Arapların, Selçukluların bir kısa süreliğine Osmanlı'nın da hüküm sürdüğü bir toprak oluyor ve İslamiyet'le de Araplar sayesinde tanışıyorlar. Günümüzde Azerbaycan halkının en çok gurur duyduğu şey dinlere olan saygıları. Sokakta yürürken kimsenin dinine karışmadığı, ülkenin içerisinde hala günümüzde de Rusların aslında Azerbaycan ülkesi vatandaşı olması. Hatta öyle ki Kuba adında hala en çok İsrail'den sonra Yahudilerin yaşadığı bir bölgenin olması onların aslında dinlere karşı olan saygısından dolayı en büyük gurur duydukları alan olarak biliniyor. Ve bunu konuştuğum bütün Azerbaycan halkı direkt bizde herkes başkasına zarar vermediği müddetçe özgürce yaşayabilir diyorlar. Ama bu topraklarda Şirvanşahlar adındaki size Eskişehir merkezinde gösterdiğim o bütün saraylar, kalıntılar, surların izlerini görebildiğiniz yerde hüküm sürmüş bu topluluk, bu devlet 700 sene boyunca en büyük izleri bırakıyor. Tarihi ve mimari açıdan. Ama Persler, Büyük İskender, Araplar, Selçuklu, Ruslar derken bugüne kadar birçok topluluğun hüküm sürdüğü bir coğrafya burası. İşte bu ülkenin en çok şu anda bugüne kadar modern bir şekilde gelmesini sağlayan zenginliği petrol ve doğalgaz. Yıllık 100 milyar dolar gayri safi milli hasılası olan bu ülkede kişi başı gelir 10 bin dolar civarında. Ama Bakü'de dikkatimi çeken ki önceki videolarda da size anlattım. Her ne kadar örnek veriyorum asgari ücret 400-500 manat ki o da 300 dolara gelse de kimse bu paralara çalışmıyor.
Ama en ilginci ne oldu gördüğüm biliyor musunuz? Kiralar 400 manata, 500 manata, 300 manata bile böyle şehre 25 dakika mesafede yerlerde kalıp yaşayabiliyorlar. Petrol 1 manat civarında. Ulaşım, buradaki Uber, Bolt gibi uygulamaları kullanıyorsanız 15 dakika gidiyorsunuz, 2 dolar ödüyorsunuz. Turistik yerde restoranlar bir tık pahalı. Yaşam şartlarına baktığınızda insanlar genelde 2 işte çalışıyorlar. Bunlar benim bu 5 günlük Azerbaycan Bakü sürecinde gördüğüm ilk izlenimlerim oldu. Peki bu ülkedeki son 30 yıllık süreci kim nasıl yönetti? Petrol var, gaz var. Sokaklara gidiyorsunuz pırıl pırıl, harika bir modern mimari. Şehrin dört bir yanında muhteşem parklar var. Eğitim ücretsiz, sağlık ücretsiz. Az önce bir araba fiyatı söylediler bana. Sıfır araba BYD'nin 15 bin dolara falan geliyor. Aynı araba Türkiye'de 50 bin dolar mesela. Peki bunu nasıl başardılar? Sovyetler yıkıldıktan sonra Azerbaycan ülkesini 22 yıl boyunca Haydar Aliyev yönetiyor. Şimdi de oğlu İlham Aliyev bayrağı devralıyor. Ki yardımcısı da eşi Mihriban Aliyev. İşte son 20-30 yıl içerisinde eğitime, sanata, sosyal devlet olmaya yatırım yapıyorlar. Ülkedeki okur yazar oranlığı %99.5 ve Azerbaycan'da herhangi bir tanıştığınız insan en az 3 dil biliyor. Rusça, Azerbaycan Türkçesi, Türkçe, İngilizce bilenler de oldukça fazla. Ülkede her ne kadar resmi din olmasa da toplumun çok büyük kısmı Müslüman, %90'dan fazlası. Dediğim gibi Yahudi de var, Hristiyan da var. Dinlere çok saygı duyuyorlar ve bundan gurur duyuyorlar. Hatta tanıştığınız herhangi bir Azerbaycan Türk'ü din konusunda böyle sohbet ettiğinizde herkes dinini yaşayabilir. Biz buna çok takılmayız. Herkes özgür yaklaşımını çoktan benimsemişler. Kimsenin kimseyle herhangi bir kavgası dahi yok. Bakü'de gezerken bir yerde camiler, bir yanda kiliseler görebiliyorsunuz mesela. Ve ben bu kısmını çok beğendim. Bununla beraber mesela şu an şehrin tam kalbindeyim. Harika bir park, çok güzel meydanlar, trafiğe kapalı yerler sizi karşılıyor. Şehri ve ülkeyi kalkındırmayı da işte son 30 yıldaki petrol ve gaz yönetimiyle başarmışlar. Ama son yıllarda fark etmişler ki birçok körfez ülkesi gibi petrol gaz bitecek. Ne yapacağız? IT, bankacılık sektörüne ve en önemlisi turizme yatırım yapmışlar. Şu anda Bakü sokaklarına gezerken her sokakta ya bir Çinli ya bir Hintli görürsünüz. Özellikle bu sene 2 milyon Çinlinin buraya gelmesini bekliyorlar ve şu anda Azerbaycan ülkesiyle Çin arasında yapılan yeni anlaşmayla karşılıklı vizeler kaldırılmış durumda. O yüzden Dubai, Katar, Kuveyt gibi işte Suudi Arabistan ülkelerinin yaptığı gibi turizme yani bacasız sanayiye önem vermeye başlıyorlar. Ve son yıllardaki en büyük turizm atılımlarından bir tanesini de bu yıl yapıyorlar ki son 6 yılda ülkede Formula 1 yarışları yapılarak bu da ülkenin dünyaca tanınmasını sağlıyor. O yüzden benim 4 günlük süreçte gördüğüm en kıymetli şeyler ülkedeki insanların birbirine olan saygıları, nezaketleri ve samimiyetleri oldu. Ama bunu aslında çok kolay başarmadılar. Bazı şeyleri yasaklayarak yaptılar. Ne gibi biliyor musunuz? 1. Sokağa çöp atamazsınız. Sigara, sakız dahi 300 manattan başlar. 150 dolar civarında. İkinci kez atarsanız 700 manat ödersiniz, 500 dolar. Üçüncü kez atarsanız 15 gün mapus yani hapis cezası var. Diyor ki sıkıyorsa at. Pornografik görüntüler izlemek yasak. Devlet kademelerinde, mevkilerinde ya da devlet çalışanlarının fotoğraflarını, videolarını çekmek yasak. Drone uçurmak yasak. İzinsiz protesto yapmak yasak. Devleti yöneticileri ağır eleştirmek yasak. Açık alanlarda alkol tüketmek yasak ki bu arada istediğiniz bütün neredeyse mekanlarda içki içebiliyorsunuz ki ülkede nar şarabı çok meşhur. Herkes gayet içkisini de içebiliyor. Sadece açık alanlarda yasak. Temiz tutmak için ya da çocuklara kötü örnek olmamak için. Ermenistan bayrağı taşımak yasak. Çünkü bir kışkırtma olarak algılanıyor. Kumar, uyuşturucu yasak. Böyle şeyler de yasak olduğu için ülkeye gelmeden önce en azından bunları biliyor olmanızı öneririm. Ama ben bir Türkiye Cumhuriyeti gezgininiz olarak, dünyanın dört bir yanına gidip biraz size aktarmaya çalışan bir kardeşiniz olarak Azerbaycan'a geldiğinizde ilk söylememeniz gereken şeyi sizlere anlatmak istiyorum. Azeri. Buraya geldiğinizde hiçbir Azerbaycan Türk'üne Azeri demeyin. İkiye ayrılıyorlar. Bazıları yapıyor. Size böyle ters cevap vermemek için bazıları da tartışıyor. Azeri nereden çıktı abi? Biz Azeri değiliz. Azerbaycan Türk'üyüz, Azerbaycanlıyız diyorlar. Azeri kelimesini Kuzey İran'daki Azeriler için, Azerbaycanlılar için ya da Sovyetler döneminde burada yaşayanları ayrıştırmak için Azeri tabirinin kullanılmasından dolayı rahatsızlar. O yüzden bir gün Bakü'ye gelirseniz insanlara Azeri değil, Azerbaycanlı kardeşlerimiz
Azerbaycan Türkleri şeklinde hitap edebilirsiniz. Nasıl, güzel anlattım mı? Biraz hızlandırılmış oldu ama bence güzel oldu. Lakin daha size ekonomi kısmını anlatmadım. Onu da şimdi gezerken anlatacağım. Hadi gelin. Bu arada şu ana kadar beğendiyseniz bir güzel yorum yazar mısınız? Ağzına sağlık. Severek takip ediyoruz. Teşekkür ederiz Deniz diye. Çünkü algoritma için bu çok değerli. Sizlerin önünüze de böyle rahat bir şekilde videolar düşebiliyor. YouTube böyle çalışıyor. Ben de çok daha motive oluyorum. Dersimde iyi çalıştım. Ben bir öğretmen değilim. Bir tarihçi değilim. Bu kadar yapabildim. En azından internette araştırdım kaynaklara göre. Özet, hızlı bir şekilde sizlere de faydası olduğunu düşünüyorum bu kardeş ülkemizi tanımanız için. Hadi bakalım biraz da sokaklarda dolaşarak size hikayelerin devamını anlatayım. İşte günümüzün Azerbaycan sokakları böyle arkadaşlar. Tertemiz, pırıl pırıl. İnsanların gayet modern kıyafetler giydiği, eğlendiği, birçok şeyin rahatça tüketildiği, özgürce yaşadıkları bir yer aslında. Sıradan ünlü Tarkov meydanında mesela dolaşıyorum, görüyorsunuz. Böyle insanlar keyiflerine bakarak yaşıyorlar. Peki ekonomisi? Sovyetlerden dağıldıktan sonra bir kalkınma süreci başladı ülkede 91'de ve şu anda hala günümüzde ihracatının %90'ını petrol ve gazdan sağlıyor. Hatta en büyük ihraç ettiği yer Rusya ve Türkiye üzerinden Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını biliyorsunuzdur. Akdeniz'den dünya pazarına yani Avrupa'ya satmak. İşte bu 100 milyar dolarlık ekonominin %90'ı neredeyse buradan geliyor. Bu petrol kaynaklarını kullanmak için yarattıkları bir fon da var. Toplumun finanse edilmesi, kalkınması için kullandıkları bir kısmını da buna ayırıyorlar. Hatta ülkenin her yerinden gaz çıktığı için gaz çıkan yerde ne olur? Ateş olur. Zerdüştlük inancının temellerinde, kutsallığında da işte bu gazlar yatıyor. Hatta bizim Adrasan taraflarında da benzeri vardır. Zerdüştlük inancında ateşe tapmazlar, kutsaldır ve topraklarından gaz çıktığı için de aslında zenginliği de aslında bir nevi sembolize eder. O yüzden de bu ateşe kutsal olarak bakarlar. 2000'li yıllara kadar birçok ambargoya maruz kalsalar da bu süreci çok iyi yönetiyorlar ve dünya pazarına açılıyorlar gaz ve petrolle. Günümüzde bu sokaklardaki birçok turisti Arap, Hint ve Çinliler oluşturuyor demiştim ya. İşte aynı zamanda bu ülkelerle son yıllarda çok iyi ikili ilişkiler kuruyorlar. Ticaret anlamında ve turizm anlamında da. Hatta Sovyetler için burası o kadar büyük bir finansman merkeziymiş ki gaz ve petrolden dolayı dünyadaki su üstü açık deniz platformu ilk burada kurulmuş. İnanabiliyor musunuz? Yani o Amerika'da, İngiltere'de bile yokmuş daha bu. Öyle yazıyor birçok kaynak. Yanlışsam düzeltin. Bunu da yeni öğrendim. Ülkenin kuzeyinde çok yeşil toprak arazileri var tabii ki. Yaylalar var. Buralarda da daha çok nar ve üzüm üretiyorlar. Çok büyük bir tarım ülkesi değil ama kendi kendine yetebilen bir ülke burası. Tabii ki gayri safi milli hasılası içerisinde çok küçük bir kısmı tarım ve hayvancılık. Etler çok lezzetli. Şaraplarını henüz tatmadım ama aynı zamanda bu alanda da çok ciddi yatırımları var Azerbaycan'ın. Yani 7 milyon kişi yaklaşık olarak kırsalda yaşıyor diyebiliriz. Peki Azerbaycan Türkleri mutlu mu? Yaşamayı seviyorlar mı? Hayat dolular. İkiye ayırabilirim. Kadınlar çok pozitif ve Türkçeyi çok iyi konuşuyorlar dizilerden dolayı. Erkekler, özellikle taksi sürenler çok gergin ve sürekli sigara içiyorlar. Gittiğiniz birçok mekanda, bakın çöp yok diyorum ama bir gece kulübüne gidiyorsunuz. İçerisi duman altı. Nargileyi çok seviyorlar. Kadınlar daha sıcakkanlı, erkekler de öyle ama özellikle taksiciler biraz gergin. Aklınızda bulunsun. Genel olarak hayattan yaşamayı, siyaseti vesaire dengeli yaşamaya çalışıyorlar. Çok fazla kaygıları yok. Para politikasına baktığınızda dolar ve euro neredeyse hemen hemen hep aynı ama enflasyon burayı da vurmuş. Gıda fiyatları özellikle artmış ve konuştuğum birçok Azerbaycan halkı son yıllarda fiyatların, yeme içmenin özellikle pandemiden sonra arttığını söylüyorlar. Peki şu ana kadarki çıkardığımız ders ne? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ki beni Azerbaycan'da da izleyen bir sürü kardeşimiz var, selam olsun. Buraya gelinir mi? Gözünüz kapalı Azerbaycan'a gelebilirsiniz. Türkçe konuşup, harika yemekler yiyip, şahane bir şehir görüp, ulaşımın bu kadar kolay olduğu, gece hayatından gündüzüne, dağlarından kıyılarına her şeyi bulabileceğiniz bir yer burası. Ve sizlere şunu temin ederim ki, benim etrafımdaki insanlardan da söylüyorum, biz Azerbaycan'ı bilmiyoruz ama onlar bizi çok iyi biliyor. Şu an herhangi bir restoranda, otelde, takside tanıştığım Azerbaycan Türk'ü bir kez Türkiye'de bulunmuş. Ama ben eminim ki Türkiye'deki 10 kişiden biri Azerbaycan'da henüz bulunmamıştır.
O yüzden Azerbaycan gezmek için de harika bir ülke. İşte bu ateşler, gazlar, petrol diyarı coğrafyanın, ülkenin günümüzdeki hali de bu. Hatta öyle ki az önce bir şey okudum. Dünyada ilk petrol kazısı 1848'de Azerbaycan'da yapılmış. Bunu da bilmiyordum mesela. Bu video tamamen bilgi amaçlıydı. Umarım sizlere de rehber olmuştur. Azerbaycan'ı daha yakından tanımak için bu Kafkasların en önemli ülkelerinden bir tanesini sizlere aktardığımı düşünüyorum. Dilimde tüy bitti. Bir su içmeyi hak ettim. Şimdi bu güzel sokakları dolaşarak güzel bir kafe var. Aynı zamanda bir kütüphane. Sizi oraya götürmek istiyorum. İzliyor musun? Hangi videomu çok beğendin? Vallahi sen Sezer'le geziyorsun galiba. Sezer'le geziyorum. Evet. O da şu an Japonya'da. Ona da selamlar buradan. Selamlar. Türkiye'ye de selamlar olsun. Selamlar olsun. Nasıl geçiyor hayat burada? Burada mı? Vallahi biz... O özü de turist abi. Ben Moskvada Sen- yaşıyorum. Öyle mi? Tatile geldin. Burada elə bir ki, pul xərcləməyə yaxşıdır. Amma pul qazanmağa biraz çətindir. Ben de geldim tatile. Geziyorum öyle. Siz amma həmişə gəzirsiniz. Ben her yere gidiyorum. Həmişə gəzirsiniz. Biz arada işləyirik. Biraz gəlirsiniz, həmişə işləyirsiniz. Necə olur o? Moskova'da nasıl hayat? Moskvada güzel. Güzel. Tabii. Ben belki Moskova'ya da geleceğim buradan sonra. Daha Geldin. plan yapmadım. Gəldin beni ara. İnşallah. Vallahi. Daha henüz belli değil. İnşallah denk geliriz. İnşallah. Ben çok sevdim Bakü'yü. Tertemiz, pırıl pırıl, Her şey zengin. yolunda mı? Her şey yolunda, her şey var. Keyifli, güvenli. Ne yapabilirsən üçün? Teşekkür ederim. Buradan sonra dağlara gideceğim ben. Hansı rayonu? Kuba'ya. Kuba. Evet. Kuba demə. Kuba deyiniz zaman Amerikanın yanındakı... Ne diye söyleniyor? Galatasaray'ın G'sı. Guba. Kuba. Ha Guba. Abi biz çok bilemiyoruz. Ancak bu kadar. Öğreneceğiz zamanla. Problemdir. Sağ ol. Teşekkür Kendine ederiz. iyi bak abi. Selamlar Sağ ol. abi. Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Hoşçakalın. Gerçekten çok fazla bu kardeşlerimiz de izlediği için ben de mutlu oluyorum. Ben de size tam bir şey gösterecektim. Bu ülkede silah taşımak yasak. Sıkıyorsa silah taşıyın bakalım ne oluyor. O kadar güvenli bir yer. Hatta bakın her yerde güvenlik kamerası var. Belki gün içerisinde 1000 kere kameralar sizi çekiyor. O yüzden hani genel olarak birçok dükkana gittiğinizde bile çantanızı bıraksanız, ki görüyorum kadınlar bırakıyor tuvalete gidiyor. Hiçbir şey olmuyor. Tabii siz tabiri caizse eşeğe sağlam kaza bağlayın ama bu benim gözlemlerim. Şurada da bir dünya kamera vardı. Burada da bir dünya kamera var. O yüzden çok turizme de güvenliğe de aynı zamanda önem veriyorlar. Turistler baş tacı. Bu konuda devlet çok ciddiye alıyormuş turizmi. O yüzden ben bu güvenlik konusunda şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım Bakü'de. Şimdi şöyle parkın içinden yine her zamanki gibi her 100 metrede bir park olduğu için dolaşarak böyle akşamüstü keyfi yapıyorum. Buranın da ismi Bakü Kitap Merkezi. Bak göstereyim, burayı çok beğeniyorlar. Girişe baksana. Burası, bayıldım. Baksanıza. İsterseniz burada kitabınızı alıp okuyabiliyorsunuz bak. Çok güzel düşünmemişler mi? Azerbaycanlı olarak hiç kimse Nobel ödülü almadı. Lev Landau adında 1960'larda, sonrası tabii Moskova'ya giden bir fizikçi Nobel ödülü almış ama Azerbaycanlı olarak kabul edilmiyor. Ülkede eğitim çok önemli demiştim ya. İşte bu yerde bence çok kıymetli detaylardan bir tanesiydi. İçeride kafe falan da var. Gelip kahvenizi de içebilirsiniz. İçeride bir nefes de alabilirsiniz. En azından tasarım anlamında güzel bir yer görebilirsiniz. Bugün hava çok daha güzel. Yürümesi bile daha keyifli. Böyle şimdi ara sokaklardan çok güzel bir kafe, restorana götüreceğim sizi. Benim de listemde olan bir yerde. Böyle her yerde bak Türk markaları var. 24 saat açık restoranlar var. Marketler var. Çok canlı da bir yer Bakü. Şu ana kadar iyi ki gelmişim dedim. Yine tekrarlıyorum. Size de kesinlikle öneriyorum. Şu an dünyanın en uzun saçlı kızını görmüş olabilirim. O saça nasıl bakıyor? Vallahi merakımdan şöyle uzaktan bir bakayım dedim. Helal olsun. Abi şu sokakların güzelliğine bakar mısınız? Şu hatlar da otobüs hattı. Sadece otobüsler geçiyor. Bizim metrobüsler gibi. Polis arabası bile BMW. Arabalar falan da çok iyi burada. Taksiler özellikle hep BYD, ne bileyim o Çin markaları çok fazla. Ve çok konforlu bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yüzlerce insanın önerdiği Marijuana adındaki bu Rus esintisini görebileceğiniz
restorana geldim. Burası bir ev ortamında işte tematik bir restoran zinciri. Kafe gibi aynı zamanda restoran ve çok seviliyormuş. Yemek de yiyebiliyorsunuz. Tatlıları da çok iyiymiş. Ben birazcık buraya akşamüstü 5Ç keyfi yapmaya geldim. İçeriye bayıldım. Yani şu ana kadar tasarım anlamında daha önce muadilini bir yerde gördüm diyemem. Gerçekten de söyledikleri kadar güzelmiş. Şimdi bir şeyler sipariş vereceğiz bakalım. Bak buranın menüsü böyle sanki bir tahtayı koymuşlar da üstüne yaprakları eklemişler sayfaları gibi böyle otantik bir hava katmaya çalışmışlar. Fiyatları yani bir tık pahalı ama öyle aşırı pahalı değil. Tatlılar falan işte 10-15 örnek veriyorum. Artık bıraktım ben hesaplarken başım dönüyor. Ama ambiyansı çok güzelmiş. İyi ki buraya geldim. Buranın benzeri St. Petersburg, Londra ve New York'ta da varmış. Bu da Bakü şubesiymiş. Burada çok ünlü bir tatlıları varmış. Napolyon adında. Şöyle kocaman bir şey geliyor. Yanına kahve söyledim. Çay içerken böyle şeker de yiyorlar. Bizdeki kıtlama gibi mi, ağızlarına mı atıyorlar onu tam anlayamadım. Ama ayrıca çayınıza da ya da kahvenize de koyabiliyorsunuz. Çok güzel görünüyor. Yani tatlıyı sevmeyen ben bile bak böyle kat kat yapmışlar. İçinde krema var. Oo, çok iyi kokuyor. Ben dokunurken patladı bile. Şöyle bir şey. Kızlar ekrana ekmek banıyor biliyorum. Oha. Bu Floransa'da gittiğim bir restoran vardı. Size onu anlatmıştım. Pastane. Orada yediğim tatlıya çok benziyor. Olağanüstü. Hadi canım. Şu ana kadar Bakü'de yediğim en keyifli şeylerden biri bu oldu. Afiyet olsun. Burası çok çok iyi bir yer. Beğendiniz. Çok iyi. Ben size dedim numara bir tatlı. Harika. Teşekkür ederim. Buyurun. Eyvallah, sağ olasın. Siz sağ olun. Bu arada akşam yemeği menüsü de çok zengin ama ben başka bir yerden yana tercihimi kullanacağım. Bakü'den daha ünlü bir yer neresi deseniz bu Şirvanşah Müze Restoranı derim. Demiştim ya yıllarca buraları Şirvanşahlar yönetmiş. İşte onunla benzer konsept olduğunu düşündüm. Bu restorana geldim. Bugün bir de burada akşam yemeği yiyelim artık gelmişken. Madem bu kadar övüldü bakalım dedikleri kadar var mıymış. Kervansaray gibi. Böyle bir kervansarayın içerisinde bir restoran aslında. Böyle bir tasarımı var. Merhaba. Abi yer bulamıyorsun. İnsanlar sırada bekliyor. Yarım saat, bir saattir. Ben çok şanslıyım. Gündüzden rezervasyonumu iyi ki yapmışım. Muhtemelen kapıya gelirseniz yer bulamazsınız. Öyle bir yer burası. Azerbaycan'ın en ünlü restoranı. Bakalım dedikleri kadar var mı? Buranın bazı odalarında canlı müzik olmuyor. Ama ben şanslıydım. Burası 1893 yılından beri hayatta olan bir kervansaray. İpek yolu üzerinde olduğu için vakti zamanında insanlar hayvanlarıyla beraber yol üstünde dinlenmek için burayı konaklama ve yeme içme için kullanıyorlardı ve o yıllardan beri burası da işte restoran, bildiğim kadarıyla otel hizmeti de veriyor. Fiyatları kentin içerisinde gittiğim birçok yere nazaran çok daha uygun. Şöyle ki 10 kiloluk bir kuzu çevirme gibi bir şeyi 4000 manat civarında satıyorlar. 200-250 dolar ve 10 kişi yiyebilirsiniz. Ya belki de 20 kişi yersiniz bilmiyorum. Açtığınıza göre değişir. Normal bir yemeği de 15 manata falan yiyebiliyorsunuz. İçerinin tasarımı şahane, tertemiz. Kapıda biraz sıra bekliyorsun ama içeriye girdikten sonra her şey çok hızlı. Burası aynı zamanda bir koruma altında olduğu için müze. Birazdan onları da gezeriz tabii ki ama şu ana kadarki ilk izlenimim şahane. İyi ki gelmişim. Yemek gelirken dedim ya burası müze gibi ve daha çok Azerbaycan şarkıları da çalıyor. Bizden de tabii ki esintiler var. Her cahil çalıyor şu anda. Üst katına çıkıp göstereceğim size. Harika yapmışlar ya. Çok beğendim. Baksanıza şuraya. Vay. Burası çok iyi. Abi beni takip ediyormuş. İzmir marşını çalacak. Sen gittin mi hiç Türkiye'ye? Ben Türkiye'nin karış karıştım. Gezdin. Öyle mi? Devlet tarafından gelmişim. He. Konserlere gelmişim. Konserlere. Konserlere böyle. Bizi her gün
Ramazan ayında olmuş bu. Ramazan ayının 1. gündən 22-ci günə kimi hər gün bir şəhərdə konserə gedir. Öyle mi? İftardan sonra. Ha, şehir şehir gezdiniz. Çok güzel, muhteşem. Aa, çok teşekkür Trabzon, ederiz. Samsun, Erzincan, Van, Ay maşallah. sonra Kastamonu ilçələri, İstanbul'a kimi Karadeniz sahilləri, Hadi ya. Erzincan'a kimi getdik. Sevdin galiba bayağı. Abi Ordu şehri var sizde. Orada. Abi Ordunun dağlarında fındık ağaçları var. Evet. Düz deyirəm. Tabii. Demək nehir axır abi. Nehir. O tarafın cəmaatı çox gözəl bilər bunu. Nehirdə direklər qoyub pak salmışlar. Ha. Bakın böyle altından baksan çay axır. Nehir. Evet. Yaparlar. Çılgındır bizimkiler. Çok Çok güzel. Sizin təbiət çox sıkıntı. Tabiat değil mi? Eyvallah. Sizlerin de öyle canım. Göreceğim ben de inşallah. Bakalım abi ne çalacak bizim için. Çok teşekkür ederiz abi. Eline sağlık. Bizim için böyle kıymetli bir şarkıda çalmış oldun. Eyvallah. Teşekkürler. Aylarca Türkiye'yi gezmiş. Diyor ki ben diyor çok yerlere gittim. Hiç diyor Türkiye'deki gibi hissetmedim. Bizi diyor çok iyi ağırladılar. Kardeşimizsiniz diyor. Dedim bir mukabele. Biz de aynısını hissettik. Sağ olsun çok da güzel bir İzmir Marşı'nı benim için çalmış oldu. Bu kadar kıymetli bir müziği sizler de dinlemiş oldunuz. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha sonsuz teşekkürler. Acıktım, yemeğimi yiyebilirim. Abi o kadar yoğunlar, o kadar kalabalık, o kadar çok sıra bekliyorsunuz ki benim siparişime yer kalmadı, yemek kalmadı. Ben biraz da geç gelmiştim. O yüzden böyle pilavla et getirirler. Bunların standart ünlü yemeklerinden bir tanesi. Üzerine de biraz safran gezdirilmiş kayısı var. Güzel görünüyor. Ne kadar kötü olabilir ama zaten Azerbaycan'ın en ünlü şey pilavla et yemek. Afiyet olsun. Bakalım nasılmış adam. Biraz ete dokunduğumda parçalandı tandır gibi. Çok güzel. Çok güzel. Pilav tereyağsız gibi hani böyle Asya'da yaparlar ya onun gibi. Ama üzerine safran bir yandan pamuk gibi bir et. Bayıldım. Çok keyif aldım. Afiyet olsun. Beklediğimize değdi. En azından müze gibi bir yer bu. Önemli tarihi binada yemek yemekte nasip oldu. Bugün tam yaklaşık olarak 1,5 saatlik çekim yapmışım. Kim bilir siz bunu kaç dakikada izlediniz ama o kadar güzel keyif aldım ki sizlere anlatırken hem ülkenin bu geçmişle günümüzdeki bağlantısını hem sokaklardaki gözlemlerimi hem de tecrübelerimi tek videoda o artık 5 günlük süreçte sizlere aktarmayı başarabilmişimdir. Dünya turlarımda her gittiğim ülkede orada biraz kalıp yaşayıp okuduklarımla gerçeklik arasındaki farkları mukayese etmeyi çok seviyorum. Burada da birçok konuda aslında Azerbaycan'ı ne kadar bilmediğimizi fark ettim ve elimden geldikçe hem yabancı kaynaklardan hem de Türkçelerden derleyerek sizlere böyle bir bölüm hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Zaten birçoğunu da Instagram bir hayalin peşinde hesabımda Reels olarak da paylaştım. Eğer videoyu beğenmişseniz de beğenip yorum yazarsanız algoritma için de sevinirim. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur sizlere. Yoruldum. Şimdi dinleneceğim. Sonraki bölümde ne yaparım, ne ederim inanın ben de bilmiyorum. Hiç plan yapmadım. Şimdi böyle yatağıma uzanıp biraz artık kitap okurum. Günün yorgunluğunu atarım. Yarın benim için, sizler içinse sonraki bölümde bambaşka diyarlardan belki de buradan yeni videolarla devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Azerbaycan Bakü'den sevgiler, selamlar. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.